Bak telefonu beline koyuyor herkes burada. Özellikle kızlar yapıyor bunu. Bakar mısın nasıl içiyor? Bak 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 nasıl içiyor. No, usted de la foto, pero usted se está riendo mucho. Lo grabamos, lo grabo. ¡Solo vosotros! ¿Cuánto cuesta por una noche? $20. What are you eating? I came for this actually, I think. 3 semanas antes mi cumpleaños. Vamos a cantar cumpleaños ¿Ah? turco. This is the fruit of happiness ice cream. Doğum günü yapıyorlar lan. Allah Allah. Dayı sebze satıyor. Elindeki yılan mı ya? Elinde vallahi yılan var ya. Okay. İllegal bir şey mi yapıyor acaba? Birra, birra. Cuánto cuesta? 3 pesos, $1. Abi bölgede fakirlik harbiden diz boyu. Bölgede fakirlik diz boyu. Herkese Amazonlardan selamlar. Şu anda Amazon ormanlarının kapısında diyebiliriz. Belki de ormanın surlarının hemen başladığı yerdeki şehir demeye bin şahit isteyen kasabamsı bir yerdeyiz. Buranın ismi Puerto Ayacucho. İnsanlardan birazdan anlayacaksınız. Bizim Caracas'ta gördüğümüz insan profili, insan yüzleri yok. Daha çok Kızılderili olarak bildiğimiz, bazılarımızın filmlerde, bazılarımızın dizilerde gördüğü tipleri göreceğiz aslında bugün. Şöyle, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Tu vende pescado? Sí, mira. Claro, estamos vendiendo Abimiz burada pescado yani Amazon balıklarını satıyor. Çok açıkta ama. Ha? YouTube. YouTube. Pensé que era para Telefono. Sí, pero chatarra. Sat bakalım. Abi çok ilkel bir görüntü var ama. Hola, ¿cómo estás? Abi burada bu çok meşhur. Tequeño diyorlar. Bu peynirli. Mozzarella stick derseniz burada dövüyorlar. Haberiniz olsun. Tequeño demeniz lazım. Peynirleri de biraz ilginç. Farklı zaten. Bak bir abla burada tequeño alacak şimdi. Ne kadar olduğunu görelim. Böyle her şey kızartma abi. 50 verdi. $1. Chica neymiş ya? Hola. ¿Qué chica? Aa, okey. Tatlı. Şöyle kıvamında sütlü bir tatlı. Con leche? Con leche. Con leche. Okey. Gracias. Ekmek satılıyor burada. Abi bölgede fakirlik harbiden diz boyu. Bölgede fakirlik diz boyu. Yine kızartma. Böyle her yerde. Las papas. Abiyle uzaktan anlaşıyoruz. Alemania. Ha? ¿Eres alemán? Alemanya? No, no Alemanya. No. Türkiye. Ah, Turquía. Bien. ¿Tú sabes Türkiye? Ajá, mi ¿Sabe? tierra Mérida. ¿Cómo se llama? Ángel. Mert. Amigo. Mucho gusto. Bien. Bien. Buen día. Bueno. La oficina. Böyle bir bar var burada. Abi insanlar çok güler yüzlü ya. Hiç Caracas gibi değil yani. Bakalım köpekleri nasıl? Oo. Korkutmuşlar köpeği ya. Etler. Hola. ¿Cómo estás? Şu anda tam 9 ülkeyi aslında birbirine bağlayan ortak küme gibi düşünebilirsiniz. Amazon ormanlarının ürettiği oksijen karbondioksit dengesinin içindeyiz. Gömlek de çok açıldı. Neden böyle tanımladığımı söyleyeyim şimdi. Bugün bizim yaşamamızı sağlayan oksijen karbondioksit dengesini sağlayan dünyanın en büyük yağmur ormanı Amazonlar ve çoğumuz Amazon ormanlarını Brezilya'da biliriz. Aslında Brezilya Amazon ormanlarının %60'ını alıyor içine. %12-13 kadarı Peru'da ve geri kalanı da diğer 7 ülkeye dağılmış durumda. Bolivya, Venezuela şu an bulunduğumuz yer gibi farklı ülkelerin farklı bölgelerine dağılmış durumda. Yani Latin Amerika'da neredeyse her ülkede bir parça Amazon bulunuyor. İlaçlar bu şekilde direkt satılıyor böyle dışarıda tezgahta. Dayı sebze satıyor. Elindeki yılan mı ya? Morrona. He? Snake. Elinde vallahi yılan var ya.
Me traen ahí porque... Ha, okey. Çektirmedi. İllegal bir şey mi yapıyor acaba? Çekme dedi. Az önceki o peynirli çubuklardan satıyorlar burada. Ne zaman ki böyle yoksul ülkelerde geziyor olsam bu tarz görüntüleri görüyorum. Hep aynı abi. Hep aynı. Ortak özellik. Balıklar hep taze bu arada. Yani gayet iyi durumdalar, iyi görünüyorlar. Zaten taze balık olmaması saçma olur burada. Çünkü çok büyük bir nehrin, Orinoco Nehri'nin dibindeyiz. Amazon ormanlarının içinde de zaten yine bulunabilecek çok sayıda tür var. 4 kilo. 4 kilos por 10 pesos, 100 bolívares. Okey. İyi fiyat. Yani herkesin aynı işi yaptığını varsayarsak iyi fiyat. Buenos días. Abi müzik. Her yer müzik. Harika. Burada bir dükkan berber var. Tam karşıda da yine sokak berberleri Caracas'taki gibi. Bir empanadacı yine. Sabah kahvaltıda bunlardan yiyorlar abi çok sık. Bunları çok seviyorlar sabah kahvaltılarda. Bunlar ufak empanada. Burada etli var, tavuklu var. Çok ucuz oluyor ve çok hızlı oluyor. Burada insanlar biraz hızlı yaşıyor. Çok erken başlıyor hayat. Şu anda 39 derece yanıyor. Böyle hani gömlek giyiyorum çünkü güneşten de korunabildiğimiz kadar korunuyoruz. Güneş inanılmaz yakıyor, nem de var. Çok kolay bir yaşam değil bu. Hola, buen provecho. Tac. Ya buradaki insanlar buna alışmış olsa gerek. Çok acı çekiyorlar gibi durmuyor sıcaktan ama burada yaşayan biri değilseniz burası gerçekten zorlar. Çok sıcak abi. Yine mototaksiler. Burada ulaşım mototaksilerle sağlanıyor. Çünkü çok ucuz ve çok hızlı, konforlu oluyor. Püfür püfür ese gidiyorsunuz. Hola. Yine eczane. Burada neymiş ya? Ha, okey. Abla iç organlarını çıkardı ya. Sıcak abi. Yapacak bir şey yok. Ha, lavaş sandım ya. Devasa lavaş gibi gördüm şunu. Burada bir fırın var. Fırını niye bu kadar gizlemişler, niye böyle kapatmışlar anlamadım ama içeride oturanların güvenliğini mi sağlıyorlar artık? Bunun amacı nedir anlamadım valla. Yani her yerde olduğu gibi yine demir parmaklıklar. ¿Cómo está? He? No. Ha, okey. Yine balıkçılar. Hiçbir şey yemeseniz bile balık yiyebilirsiniz. Balıkların gerçekten çok lezzetli olduğu söyleniyor. Amazon balıkları. Seyyar eczaneler dikkatimi çekti. İlginç görünüyor. Ne hastalığınız olduğunu söyleyip burada şifanızı bulabiliyorsunuz. Belki de belanızı buluyorsunuz. Hola, ¿cómo estás? Kafa gitmiş. Pek alışkın değiller turiste. Turist gördüklerinde, yabancı gördüklerinde bayağı bir tepki gösteriyorlar. Kötü anlamda değil, iyi anlamda. Benim ilk gördüğüm şey insanlar acayip güler yüzlü. Kurallara uyuluyor. Herkes nizami bir şekilde kurallara uyuyor. Bu da güzel bir şey. Şimdi ilginç bir konudan bahsetmek istiyorum. Hazır görmüşken. Burada PDV'yi görüyorsunuz. Bu petrol şirketi Hugo Chavez, hatta daha da öncesinde kurulmuş olan bir devlet şirketi aslında. Venezuela'yı sürekli soruyorsunuz ya, bu kadar petrol var ama neden bu ülke hala fakir diye.
birçok sebebi var ama sebeplerden bir tanesi işte bu petrolün kamulaştırılıp yani buradaki bütün yabancı petrol şirketlerinin ülkeden atılarak tamamen devlet kontrolüne geçmesiyle de ilgili bir durum. Burada bu kadar petrol varken biraz Batı'nın ambargoları, biraz uygulanan politikalar birleşiyor ve bu petrol çıkarılamıyor, satılamıyor. Satılamadıkça ülke fakirleşiyor çünkü tamamen kendini petrole bağımlı bir hale getiriyor. Yani o kadar bağımlı bir hale geliyor ki bunun adına artık Dutch disease deniyor. Hollanda sendromu hastalığı gibi çevirebiliriz. Eğer bir ülkenin geliri, bir ülkenin kaynağı sadece tek bir sektöre bağlı kaldığında bu sefer diğer tüm sektörler gölgede kalıyor ve yavaşlayıp gerilemeye başlıyor. İşte petrol de Venezuela'da bunu yarattı. Aslında bundan 30-40 yıl önce 70'lerden bahsedebiliriz. Venezuela Latin Amerika'nın en zengin ülkesiydi. Dünyanın da sayılı zengin ülkelerinden biriydi. Şu an durum böyle değil görüyorsunuz zaten. Tam tersine dönmesinin sebebi de çok açık işte budur şudur diyemeyiz ama birçok politikanın, birçok siyasetin birleşiminden kaynaklanıyor. Venezuela öyle bir petrol rezervine sahip ki Suudi Arabistan, İran, Rusya, Irak ve diğer tüm körfez ülkeleri bunları yan yana koyun. Bu ülkenin petrol rezervi kadar rezervi yok. Yani Venezuela çok zengin zamanlarında 3,5 milyon varil petrol ihraç ediyordu. Şu anda bu rakam 600 bin varillere kadar düşmüş. Bugün hala 3,5 milyon varil üretiyor olsa günde ve bunu hiç kesmeden her gün yapıyor olsa 237 yıl boyunca kaynakları tükenmeyecek bir rezerve sahip. Siz öyle düşünün. Ama tabii çıkartıp ihraç edemiyorlar. Etseler de gerçek değerine satamıyorlar. Mesela İran'a işlenmemiş petrolü satıp işlenmişini alıyorlar. Bu bana çok ilginç geldi mesela. Puerto Ayacucho kasabasının, artık şehir demiyorum ben buraya, bu kasabanın ortasına böyle yine her zamanki gibi Simón Bolívar'ın yani kendilerince El Libertador dedikleri kişinin şöyle atlı bir heykelini yapmışlar. Tam ortada. Zaten Simón Bolívar'ı biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da artık benim videolardan öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum. Simón Bolívar bu ülkenin, Venezuela'nın bir nevi Atatürk'ü. Miranda ile birlikte tabii. Tabii çok fazla söylentiler de var bu kişiler için. Çok fazla söylenti var hatta. Ama sonuç olarak ülkenin hemfikir olduğu bir durum var. O da Simón Bolívar'a El Libertador yani özgürleştirici demeleri. Libertador de Venezuela, Venezuela'nın özgürleştiricisi. Aynı zamanda Simón Bolívar, Gran Colombia'nın da kurucusu. Gran Colombia'da da şu gördüğünüz ülke var. Kolombiya, Ekvador, Peru, Panama, Fundador de Bolivia diyor. Aynı zamanda kurucusu olarak bakılıyor. 1700'lerde yaşıyor bu arada kendisi. Yani aslında 250 yıllık bir sevda. Simón Bolívar sevdası bu ülkede. Para birimleri dahil her şey Bolívar bu ülkede. Dediğim gibi ülkenin Atatürk'ü diyebiliriz. Kimileri bazı söylentiler çıkarmış olabilir Bolívar'la ilgili. Ama genel itibariyle İspanyolları ve sömürgeci devletleri buradan kovmaya çalışan, denize dökmeye çalışan bir El Libertador. 7-Up, Sprite, Cola, Fanta şişelerini şöyle asmışlar. Bunu neden yapmışlar anlamadım. ¿Cómo estás, hermanos? ¿A la escuela? Sí, a la escuela. Vamos, vamos, vamos. Sokak lambaları. Şu an gördüğünüz Grand Hotel Amazonas. Hatta içinde de Tasca Restoran diye bir yer var. Burası Amazonların, tabii Venezuela ayağının en eski oteli olarak geçiyor. 3 yıldızlı. Eskiden 5 miydi, kaydı mı 2 yıldız bilmiyorum ama iyi bir otele benziyor. Girişinden belli. En azından benim kaldığım otelden birkaç yıldız fazla. Şöyle bir içeriye bakalım. Amazonlara girmeden sizin ısınmanızı sağlayan o otel nasıl bir yermiş? Abi hemen Simón Bolívar'ı gördüm. Hemen gördüm. Az önce atlı heykelini gördüğünüz meydanda. Burada da resmi var. Buradaki kişiyi de biliyorsunuz zaten. Nicolás Maduro. Şu anki El Presidente. Oldukça otantik bir otele benziyor burası. Şimdi büyülü Orinoco Nehri'nin diğer tarafına geçeceğim. Aslında bir nevi ülke değiştirmiş olacağım. Çok acayip bir yolculuk izleyeceksiniz. Ben de bu deneyimi yaşayacağım için şu anda çok heyecanlıyım açıkçası. Nasıl bir şey olacak, nasıl bir ülke değişimi olacak bilmiyorum. Nasıl bir sınır geçişi olacak hiçbir fikrim yok ama Orinoco Nehri'ni geçeceğiz. Birazdan çok acayip bir adaya gidiyorum.
Ama gitmeden önce bir şapka almam lazım çünkü güneş öyle bir yakıyor ki başıma güneş geçsin istemiyorum. Daha yolculuğumuz uzun. Dediğim gibi çok acayip bir yere gidiyoruz birazdan. Orinoco Nehri. Şimdi 3 dolara şu kafamdaki şapkayı aldım. Şu elimde tuttuğum ne diye soracak olabilirsiniz. Yılan var abi içinde. Romatizmam yok çok şükür ama romatizmaya gerçekten iyi geldiği söyleniyor. Bunu böyle bayağı derinize sürüyormuşsunuz. Ve çok etkiliymiş. Burada bayağı yaygın satılıyor bu. Ne yılanı bilmiyorum ama ulan siz mi turistsiniz ben mi? Snake. Sokar abi. Ah. Mira, acá. Korkma lan. Allah dokun. Se llama acá. Heh. Acá. Acá. Ahka. Acá. Si. Acá. Ailemiz Kızılderili bu arada. Abi Kızılderili'nin çocuğu nasıl korkar ya bu yılandan? Gel. Bonito. Acá bonito. Acá. Niwa. Ha? Niwa. Niwa. Bonito, bonito. Niwa. En idioma. Yılan da çözemedi işimizi. Ajá, medicina. Abapo. Ajá. Abapo. Şapka nasıl olmuş abi? Sizden bir yorumunuzu bekliyorum. Bu video boyunca en azından bu şapkayı takacağım. Belki Amazonlarda bulunduğumuz süre boyunca da bunu kullanabilirim. Çünkü çok sıcak. Kafama güneş geçme olasılığı çok yüksek burada. Bu da sadece Amazonlarda bulunan bir ananas çeşidiymiş. Ne diyor? Ke. Ale orte ke. Kafa gidik. Okey. Yani çok da farklı değil. Ananas işte yani. Çok güzelmiş ya bu. Olmamış mango. Normalde mangoyu duyduğunuzda çok tatlı bir meyve gelir aklınıza. Bu olmamış bir mango daha. Çok ekşi. Çağla badem gibi bir tadı var. Limonluyorsun bunu, tuz atıyorsun. Ha, böyle mangolar da var işte. Çok iyi. Şimdi Orinoco Nehri'ne gitmem için bu mototaksiye binmem lazım. Hola señor. ¿Cómo estás? Okay? Perfecto. Şimdi Orinoco Nehri'ne ulaşabilmek için bu mototaksiye bindim. 1 dolara beni nehre kadar götürecek. Sonra nehirden bir yerlere gideceğiz. Burada da otel varmış. Sokaklara bakar mısınız ya? Rengarenk. Gerçekten çok güzel. Çok güzel. Oo, futbol sahası bile var. Puerto Ayacucho İdman Yurdu'nun futbol sahasını görüyorsunuz şu anda. Yedek kulübeleri. 7'ye 7 maç yapılır ya. Ama 11'e 11 kaldırmaz. ¿Cómo te llamas, señor? Alexander Márquez. Alexander Márquez. Mi esmer. Mucho gusto. Orinoco Nehri'ne geldik. Aquí. Gracias, señor. Nada, la otra. ¿Este te pagó? Mango, mango, mango. Ah, ok. Mango. Gracias. Buen provecho. Gracias, gracias. Gracias. Adios. Arkamda gördüğünüz büyülü Orinoco Nehri olarak geçiyor burada. Şimdi size karşı tarafın neresi olduğunu söyleyebilirim. Neyse birazdan. Şuradan bota binerken söyleyeyim onu da. Hola, ¿cómo estás? Şurada gördüğünüz Venezuela bayrağında geçen videoda bir hata yapmışım. 7 yıldız var, bu da 7 bölgeyi ifade ediyor demiştim. Aslında 8 yıldız var, bu da 8 bölgeyi ifade ediyor. Onu da bir düzeltmiş olayım. Hemen Kolombiya sınırında değişik bir bilardo salonu. Tu tiene agua aquí? Agua. Okay. Hola. Buena. Tu tiene agua? Agua. Okay. ¿Cuánto cuesta? $1. Abi işin ilginci burada Kolombiya pesosu geçiyor. Kolombiya pesosu daha yaygın. Geçiyor demeyeyim, yanlış olur. Bolivar da kullanabiliyorsun, dolar da kullanabiliyorsun. Abi çok karışık ya. Milletin kafası da karışık bu yüzden zaten. Biralar da buradan çıkıyor. Birra. Cerveza. ¿Cuánto cuesta? 3 pesos, $1. $1. Okay. Venezuela, Kolombiya sınırında tuvaletler nasıl oluyor? Sınırdan ziyade bir sinir tuvaleti gibi, biraz daha sinir tuvaleti. Oo, acayip bir koku var. Ne bekliyorsun ki diyebilirsiniz. Yani ne bekliyorsun? Buradaki hudut güvenliğinden izin almaya çalıştım. İzin vermediler. Şu anda Venezuela-Kolombiya arası biraz sıkıntılı olduğu için karşıya bir yabancının geçmesine müsaade edemeyiz dediler. O yüzden plan iptal. Şu an bambaşka bir yere gidiyorum. Yapacak bir şey yok. Denedik en azından. Valla normalde ben o sınıra gittiğimde Orinoco Nehri'ni geçip Kolombiya'ya görecektim. Sadece 10 dakikalık bir bot yolculuğuyla karşıya geçiyorsun Kolombiya'ya ve birçok
insan burada o rotayı izliyor. İçeri pasaportsuz falan giriyorlarmış galiba. Bilmiyorum nasıl işlediğini olayın da. Ben de düşündüm hani belki izin verirler. Bir giriş yaparım. Kolombiya'nın bu sınır kasabasını görürüm. Ondan sonra artık ne olur bilmiyorum ama en azından bir geceliğine kalırım. İlginç bir deneyim olur diye düşünüyordum. Fakat bu yabancılar için mümkün değilmiş. Oradaki sınır güvenliğiyle konuştuğumda bana dedikleri şu oldu. Sen bir Türksün, buraya kadar gelmişsin, Amazonların içindesin. Sınıra geldin. Yani Kolombiya sınırını görebiliyoruz gözle. Sen şimdi Kolombiya'ya gireceksin. Orada seni bayağı bir sorguya çekerler. Sıkıntı yaşarsın. Bunu da biz göze almak istemeyiz dediler. O yüzden ben de sözlerini dinledim. Yapacak bir şey yok dedim. Çünkü dönem çok sıkıntılı dediler. Mesela geçen yıl gelmiş olsaydın buna müsaade edebilirdik. Ama şu an kusura bakma dediler, müsaade edemeyiz. Ben biraz da onları da düşünerek aslında zora sokmak istemedim. O yüzden o nehirden geçmedim bugün. Geçmedim ama ilginç bir yere geldim. Bu Puerto Ayacucho'da turistik çok bir şey yok ama bir yer var ki buraya kesin uğramalısın dendi. O yüzden ben de şu anda şöyle bir dükkana geldim de burası normalde buralıların bildiği çok meşhur bir dondurmacı ama kapalı, kilitli, cam açık. Hola, buenos días. Hola, bienvenido. Merci, merci, gracias. ¿Cómo estás? Bien, chévere, pasala. Hola, hola. Arkadaşlar Kızılderili herhalde. ¿Hablas inglés? Yes, I do. What's your name? My name is Fatima. Mert. Nice to meet you. Nice to meet you too. What are you eating? I came for this actually, I think. This is the fruit of happiness ice cream. It is called copoazu and it's the best fruit from the world. Dediğine göre şu an Fatima'nın elinde tuttuğu şey mutluluk meyvesinden yapılıyormuş. You wanna try I wanna try. Yes, yes, yes. I Okay, wanna try. Maria, this is her store. I'm just having an ice cream. You're okay, you are not the owner. She's Maria Arana. She is the owner of this store. Mi nombre es Mert. Mucho gusto. How can I eat this? Okay, this is a typical Venezuelan ice cream called teta. Like a Teta fruit. means yeah? Yeah, because of Okay. its shape, you know? Shape. How can I eat this? Teeth. With the teeth? Yes. Okay. The I'll try. plastic bag. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, it's very delicious. It is? I told you, it's the fruit of happiness. Çok değişik bir meyveymiş bu. Acayip lezzetli ama. Buranın yerlileri az önce gördüğünüz Maria gibi bu meyveyi, mutluluk meyvesini yiyorlarmış ama mutsuz oluyorlarmış. Neden? Çünkü tekrar bu meyveyi yemek istiyorlar. İlginç. Bu gördüğünüz kaposu meyvesi aslında kakaonun da atası gibi bir meyve olduğunu düşünebilirsiniz. Bundan aynı zamanda çikolata da üretiyorlarmış. Muy delicioso. Şanslı olduğumu söylüyor çünkü artık bu kaposu meyvesinden kalmamış. Sezonu bitmiş. Sonuncuları tüketiyormuşuz. Why there's a fences like this? Like dangerous? That's for safety, right? Yes, O like kadar this. tehlikeli ki buralar. Yani resmen. You serve. It's delivered from It's here. for the delivery. Yes. Abi bakar mısınız ya? Dondurmayı bile adamlar yani çalabiliyor herhalde. Parayı alıyorsun, buradan servis ediyorsun. Yağmur yağacak. Evet, şimdi otelimize geldik. Otelimiz böyle bir yerde. Grand Hotel Apure. Hemen yanımızda da şöyle alkol alınabilecek bir yer var ama demir parmaklıklar var tabii burada. Bak mesela biri geliyor, buradan alacağı alkolü söylüyor. Arkadaş da içeriden yardımcı oluyor. Güvenlik önlemi bu da işte. Şimdi otele Bienvenidos Grand Hotel Apure'ye bir girelim. Ali şöyle zile basacağız. Ortam fenalık fenası yalnız. Çok tekin görünmüyor sokaklar gece. Size şimdi bir de oteli göstereyim. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Carla. Mi nombre es Mert. Mucho gusto. ¿Cuánto cuesta por una noche? $20. Gracias. Böyle güzel bir ortamımız var. Otel resepsiyonu. Abi lobimiz muhteşem. Muharrem abi içeride. O da gelir şimdi. Zaten nargile kendisinin. Burada yine onun Paşa Bahçe bardak takımı. Yine Muharrem abinin çaydanlığı. Çaydan önce abi ben sizi kahveye davet ediyorum. Abi o zaman hadi. Bir kahve içelim açılalım hadi. Böylece bir de sokakları görmüş oluruz. Amazon şehrinin bir de gecesini görelim. Hadi. Vamos. Şimdi size bir de odayı göstereyim ben. Şöyle 2 yataklı oda. Diğer oda da 2 yataklı. Muharrem abiyle Umut abi yatıyor orada da. Ya burası işte darmadağınız zaten şu anda. Perişan olduk abi. Fenayız yani. Çok acayip perişan olduk. Burası da tuvaleti. Muharrem abinin ekipmanları abi burada. Abi burada közlerini yapıyor nargile için.
Burada da tütünü var. Tütünü de getirmiş böyle. Double elma. Burada da muhteşem bir manzara. Şu an zaten bölgenin kalınabilecek tek otelindeyiz. Öyle düşünün yani. Hadi şimdi Amazon ormanlarının içindeki bu hayalet kasabanın bir de gecesine bakalım. Işığı kapatayım. Çok acayip böcekler ve sivrisinekler var burada. Bu dolapta da ücretsiz su veriyorlar. Yine burada Pepsi falan var. Böyle acayip içecekleri var bunların. Çok da güzel olduğunu söyleyemem. Otelin geri kalanı da bu şekilde işte. Gecesi biraz sakat gibi geldi bana. İlerisi hiç tekin durmuyor Hiç ya. tekin durmuyor. Şöyle bir yürüyelim bakalım. İleride bir kafe gösteriyordu Google Maps. Burası bana biraz Timor-Leste'yi hatırlattı ya. Timor-Leste evet. Değil mi? Evet. Hatta Timor-Leste'deki videolarımızı izlemediyseniz bakabilirsiniz o videolara. Bana da çok anımsattı orayı. Mesela burada değişik bir hamburgerci var. İnsanlar yemek yemeye geliyor. Ama ilginçtir. Fiyatları 5 dolardan 6 dolardan başlıyor. Bu insanlar gerçekten bu kadar kazanıyor mu? O da bir soru işareti ya. Çok acayip bir şey bu. Geleli 3 hafta oldu. Hala daha bu ekonomik durumu anlayamadık burada. Abi aylık 30-40 dolar kazanılıyor. Şu tezgahta 5 dolardan başlıyor hamburger falan. Sen nasıl yorumluyorsun? Benim matematiğim yetmiyor açıkçası. Çünkü bakıyorsun bir günde hani şöyle dışarıda bir kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği yesen en aşağı 15-20 dolar gibi bir para harcaman gerekiyor. O rakama minimum bakıyorsun. yani aslında. Minimum aynen. O Minimum. da yani ekonomik olanlar. Ama bakıyorsun kazandığı paraya nasıl geçiyorlar hala anlamış değilim yani. Anlaşılır gibi değil ya. Çok acayip. Şu ilerisi pek tekin durmuyor. Çok değişik bir ortam var orada. Ben bu arada bu şehirde polis de görmedim. Hiç görmedim yani. Sizin dikkatinizi çekti mi? Polis yok şehirde. Evet şehirde polis yok ama gelene kadar 3 kilometre içinde 4 tane polis kontrol noktası gördük. Yani Harbi Suriye gibiydi ya. Ve hepsinde de durdurdular, sıkıntı çıkardılar. Tezgahlar kapanıyor şu an bu saatlerde. Şu sol taraf mesela birahane gibi. Tam bir birahane. Aynen öyle. Bak içeride takılıyor da abi erkek erkeğe ama. Çok böyle erkek egemen bir ortam var sanki. Akşam sokakta hemen hemen kadın görmek çok zor gibi şu an. Bir de evsiz çok ya. Hello moto. Hello moto. Ama şey çok iyi ya. Bir selam verdim mi hepsi hey hemen başlıyorlar. Çok iyi, çok iyi. Karşılıksız selam yok burada yani. Şu an mesela insanların yüzüne baktığınızda Caracas'ta gördüğünüzün daha farklısını görebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi şu an Amazonlar bölgesindeyiz. Hola. Kapıyı bekliyor sandım da. Bir dakika Ne ne yapıyor yapıyor o? Allah Allah. Ben zile falan basıyor sandım da bayağı Yo. orada gitmiş kafa. Sonuçta buradaki insanlar Kızılderililer yani. Tenleri çok koyu. Hafif çekik gözlü gibiler. Doğru mu? Çekik göz de var aynen öyle. Zaten Kızılderililer için de Türk diyorlar. Türkler için de Kızılderili diyorlar mı? Bir tartışma Evet. konusu Var öyle bir olabilir konu yani. var. İlginç Harbi bir pozisyon. çatıda ya adam. Ben bir zoomlayacağım şunu. Ters bir tepki yok yani. Yok ters tepki yok. Biz onlar için var şu an acayip Abi- değişik 3 kişiyiz yani. Şu an Amazonlara açılan şehrin, ben şehir demiyorum buraya, kasaba diyorum artık. Böyle bir bölgenin yerleşim yerinin ana caddesinde yürüyen tek canlılarız ya. Şöyle gerçekten aklı başında şekilde yürüyen. Hepsinin kafası güzel şu an sokaktaki. Aa, bak ileride Amazonların nabzı atıyor. Amazonların nabzı, Corazon'u burada atıyor galiba. Puerto Ayacucho'nun nabzı, Müzikten fena telif yeriz ama. müzik fena telifler. Ama ilginç de bir ortam var Çok bak. çok ilginç bir ortam var ileride. Hola bir. Hola. Hola, ¿cómo estás? YouTuber. Okay. Dice bar. No, celebrando cumpleaños. Oh, feliz cumpleaños. Okay. Happy birthday. Peki sen oradan. Kapatmışlar dükkanı, partiliyorlar. Mızgara yapmışlar bak. Gracias. Geri çevirmeyelim de domuz eti Geri de olabilir. çevirmeyelim. Yok domuz eti değil bu. Sin cerdo. No, No cerda. No, estamos celebrando. Ah, gracias. 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 ¿Dónde son? Abi gracias. ¿Dónde son? Soy de Türkiye. Sí. Muy delicioso. Abi herkese elden bir şerefe yapalım, ayıp olmasın. Salut. Salud. Gel. Muchas gracias. Adiós. Oh, Selfie. Şişlediler Çok iyi ya. seni. Keşke her şişlenme böyle olsa ya. Kopar abi elini. Kopar. Çek bir tane. Bu salam o yenmez. Aynen. Sana da salam düştü. Bak ne yapacağız biliyor musun? Tersen. Ben bir tane daha alacağım, gerisini yiyin. Çok lezzetli.
Acayip. Al. Abi sosise dikkat. En alttaki sosis. Çok eğlenceliler ya. Her şeyi bırakıp oturmak istedim orada ya. Evet. Hiç gerçekten. anlamadan müthiş anlaştık. Böyle egzoz patlatma çok var ya bunlarda. Abi tekinsiz ortamda sıkıntı yaşayacağını düşündüğün an "Hola amigos" diye bağıracaksın. Anında sana aynı şekilde yaklaşıyorlar. Böyle çok tırsarsan falan, yanlarına gitmezsen, yabani durursan, bir de üstüne kamerayı almaya çalışırsan o zaman sıkıntı yaşayabilirsin. Döner var da üstü tavuk, altı et. Hola, somos de Türkiye. To Syria, Damascus. Homs, we were in Homs. 5 months ago. Hama, Homs, Damascus, Latakia. ¿Y tienen Instagram? Abi bakın siz de şimdi henüz eklemediyseniz Oğuz Türk Mert. See you. Dale, güey. Vay vay. Yine karşıda bir tezgah var. Şöyle. Abi her yer hamburger ya. Hamburger ve empanada. Hola, empanada. Con queso. Carne mechada. ¿Cuánto queso? 1 peso. Gracias. İnsanlar öbek öbek toplanmış bak. Evet evet. Hep böyle ayrı ayrı takılıyorlar birbirlerine. Bu arada Latin Amerika coğrafyasında yaşayan Suriyeli ve Orta Doğu kökenli insanlar aslında son 10 yılda yaşanan savaşlardan dolayı değil de çok eskilerden 60'lardan 70'lerden beri sanırım. Evet evet. Burada yaşayan kuşağın devamı değil mi? Hatta buradan onların oğulları falan Suriye'ye geri döndüğünde Suriye'ye mate içeceğini götürmüşler. Suriye videolarımızı izlerseniz hep böyle sokakta dayılar falan mate içer, yani çay değil. Bir de her köşe başına böyle mototaksiler var. Köşelerde toplanıyorlar. Hola. Aa, burada hayat varmış ya. Ulan o kadar hayat görmeye muhtaç kaldık ki yemin ederim, bak burada 8 hayat insan varmış. yan dedik. yana gelince hayat varmış dedin. Evet ya, bu kadar yani. Yine her yerde olduğu gibi Simon Bolivar'ın resmi duvarda ve Caracas'takinden farksız şekilde yine binalarda şöyle demir parmaklıklar. Hep güvenlik için 2-3 kapı geçiyorsunuz apartmanlara girebilmek için. Şöyle bir kafe bulduk. Vallahi herhalde tek kafe. Hola. ¿Cómo te llamas? Amigo, ¿cómo estás? Luisa de Porto Ayacucho. Mert de Karşıyaka. Mucho gusto, señorita. Tú eres hermosa. Gracias. Buenas noches. Música. Sí. Mi nombre es Kurt Tebrik ederim. Alexander. Tebrik ederim. Gerçek bir milliyetçi. Kurt. Kurt Cobain. Kurt Cobain. Kurt Cobain. Abi ne içiyorsunuz? Americano. Mocha. Burada mocha. Una mocha, una grande americano. Americano. Double espresso, un poquito de leche. Valla bu arada acayip temiz bir kafe ve bu saatte tek açık yer. Abi Nasıl evet, geldik çok buraya ilginç. bilmiyorum. Bakar mısın, bütün ekipmanı, her şey tertemiz yani. Çölde bir vaha gibi ya burası. Müthiş de bir kardeşimiz yani. Milliyetçi kurt. Şöyle etrafı da göstereyim. Burada pandalyeria diyorlar böyle yerlere. Yani fırın bildiğiniz. İşte fırında bulunabilecek her türlü şey var. Aynı zamanda arka tarafı da marketmiş zaten. Yalnız şunu tekrar ben göstereyim. Hiçbir şekilde fiyat yazmıyor görüyorsunuz raflarda. Bunun da nedeni dehşet bir enflasyon var abi şu anda ülkede. Zaten biliyorsunuz Venezuela enflasyonuyla iyi tanınıyor bu aralar. Her şeyin fiyatı, özellikle ithal olan ürünlerin fiyatı gün içinde bile değişebiliyor. Sabah aldığınız herhangi bir bisküvi burada akşamüstü farklı bir fiyata satılabiliyor. Peynir aynı şekilde, yani her şey öyle olduğu için hiçbir şeyin fiyatı genelde üstünde yazmaz burada. Kasaya götürüyorsun, soruyorsun, onlar da sana fiyatını söylüyor. Vallahi çok güzel çıktı. Bir dene, bir yorumunu alalım. Bu kasabada bu şekilde bir kahve içeceğimi de düşünmezdim açıkçası. Gelirken neler yaşadık biliyorsunuz. Şimdi bir önceki videoyu izlemişsinizdir diye umuyorum. İzlemediyseniz lütfen açın, bakın o videoya. Çok acayip bir video oldu. Belki de Amazon ormanlarında dünyada daha önce eşine benzerine rastlanmayan bir video çektik. Park Nasyonel dedikleri ulusal parkta yolda kaldık. Milli park dedikleri yer değil Milli mi? park. Ha. Hani o kaplan pumanın çıkabileceği, her türlü anakondanın olduğu. Ama bizim Ama bilmiyoruz denk gelmediğimiz ki. neyse Ben ki. üstümü sıyırdım. Arabanın altında yatıyorum. Kaplan gelip kıçımı ısırsa haberim yok yani, anladın mı? Bizi çekmeye gelenler vardı ya. Evet. Onlar gelip demese burada çok fazla kaplan var, ne yapıyorsunuz diye. Muharrem abi nargilesini yakıyordu az daha. Çay Artık koyalım falan muhabbeti oldu bitti ya. çünkü şey bitti. Çay koyalım falan oldu. Abi Hani umudumuz bitti. Şimdi şöyle bir şey var. Aşağı yukarı ilk araba geçtiğinde 45 dakika falan olmuştu değil mi? en Doğru az, mu? En az. 45 dakika olmuştu. Bir araba geçti. Zaten orada araba, yani ben olsam ben de durmam. Çünkü güvenlik tehlikesi var abi ülkede. Şimdi mesela niye durmuyorlar? Bunlar insan sevmediği için değil. Ya gayet güzel insanlar, iyi insanlar da durmuyorlar çünkü Evet, yolda sıkıntılı. çok sıkıntılı. Güvenlik problemi var. Hani birini arabana aldın, kesebilir abi seni. Silahla Olduğu soyabilir için seni. Hala şimdi Almıyorlar. erkenden hayatın durması falan ondan Yani da olabilir iyi yani. durdular. Duran adam da
hiç beklemediğim bir bilgi verdi. Siz ne yapıyorsunuz burada dedi dışarıda. Arabaya binin dedi. Kaplanlara yem mi olmak istiyorsunuz Ben dedi. durmasına da şaşırdım açıkçası Sen yani. abi o sırada arabanın altında. Az kalsın Toto'yu kaptırıyorduk yani. Evet abi, süper toto oluyorduk az daha. Ama senin bu yüksek ve pozitif enerjine hayran kaldım. Hiçbirimizde olmayan manyak bir enerji var abi sende. Valla yani ilk yurt dışı seyahatinde böyle bir maceraya daha uyumadan jet lag'le falan kalkıştın. Evet. Ve hala valla süpersin ya. Süpersin. Valla hepimize muhteşem motivasyon enerji verdin. Yarın bakalım neler olacak. Yarın Amazon ormanlarına giriyoruz sonunda. Değişik bir kabile ziyaretimiz olacak. Daha bundan kötüsü olmaz diye düşünüyorum yani. Deme abi. deme. O manyak bir ortam ya. Aha. Bas. Geldi. Camilo oldu Camilo. Kamil tam Kamil ya. Abi ortama bak. Amazon'da şu an böyle bir ortama düştüğümüze inanamıyorum ya. Muhteşem. Harbiden planlasan, kurgulasan böyle bir şehirde böyle bir eğlenceyi göremezsin. Bak telefonu beline koyuyor herkes burada. Özellikle kızlar yapıyor bunu. Bakar mısın nasıl içiyor? Bak nasıl içiyor. No, usted de la foto, pero usted se está riendo mucho. Lo grabamos. ¡Solo botó todo! ¡Ay! Oğlum kolonya gibi. Allah kahretsin ne içiyorsun? ¡Se le botó! Aa, süperler ya. Bakar mısın tiplere? Hepsi de Venezuela forması giymiş üstüne. Bravo hermano. Feliz cumpleaños. 3 semanas antes mi cumpleaños. Vamos a cantar cumpleaños ¿Ah? en turco. ¡Ay, vamos a cantar el cumpleaños! Aha, bana da doğum günü yapıyorlar. Okay. Oğlum doğum günü yapıyorlar lan bana. Allah. Öpüyorum. Öpüyorum. Oğlum şunu yapma. Gracias. Allah. Abi çok güzel eğleniyorlar ya. Vallahi şaşırdım ya. Benim Kasım 2'deki doğum günümü de kutladılar bugün bu vesileyle. Müzik girdi. Teliften dolayı artık bu videoyu burada kapatabiliriz. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda Amazon ormanlarının en dip noktalarındayız, içindeyiz.